Korsanları serisinin popüler karakteri Jack Sparrow, 17. yüzyılda yaşamış gerçek bir korsandan esinlenilmiş. Hem de sonradan Müslüman olan bir Osmanlı denizcisi. Daha sonra Yusuf Reis ismini alacak olan Jack Ward, 17. yüzyılın başlarının en ünlü korsanlarından biriydi. 1553 yılında İngiltere'de doğan Ward, korsanlığa başlamadan önce balıkçıda çalışırdı. Akdeniz'de İspanyol ve Hollanda gemilerine yaptığı cesur baskınların yanı sıra renkli kişiliği ve egzotik kuşlara olan sevgisiyle tanınıyordu. Ancak Jack Ward'un hikayesini dikkat çekici kılan şey, dünyanın en popüler fantastik kurgularından biri olan Karayip Korsanları'nın sevilen ana karakteri Jack Sparrow'a ilham veriyor oluşu. Hatta daha da enteresanı, Jack Sparrow'a ilham veren bu korsanın sonradan Müslüman olması ve Osmanlı bünyesinde bir denizci olarak kariyerini sonlandırması. İngiltere'nin güneydoğusundaki bir kent olan Faversham'de 1553 yılı civarında doğduğunu biliyoruz. Kıyı bölgesinde büyümüş, burada yelken açmayı ve balık tutmayı öğrenmiş. Ayrıca 1585'ten 1604'e kadar süren İngiliz-İspanyol Savaşı sırasında Kraliyet Donanması'nda görev yapmış olabileceği tahmin ediliyor. Bu süre zarfında İngiltere, Avrupa ve Yeni Dünya'da egemen güç olan İspanya ile savaş halindeydi. İspanya, Amerika'daki kolonilerinden altın ve gümüşün yanı sıra Asya'dan mal ve baharat taşıyan geniş bir gemi filosuna sahipti. Bu gemiler, Kraliçe 1. Elizabeth tarafından İspanyol gemilerine saldırma ve yağmalama yetkisi verilen hükümetten izinli korsanlar için cazip hedefler. Jack Ward, İspanyol gemilerine saldırmak ve zenginleşmek için yeteneklerini ve cesaretini kullanan bu korsanlardan biriydi. Ayrıca o dönemde İngiltere'nin müttefiki olan ancak İspanya ile bir ticaret içerisinde olan Hollanda gemilerine de saldırılar yapardı. Bu durum onu hem bağımsız bir korsan hem de hain olarak gören İspanyol ve Hollandalı yetkililer arasında sevilmeyen biri haline getirdi. 1603 yılında Kral 1. James İngiltere ve İskoçya tahtına çıktı. İspanya ile savaşı sona erdirmek ve Avrupa'da barışı yeniden sağlamak istiyordu. Hükümet izinli korsanların tümü İspanyol gemilerine saldırılarını durdurmalarını ve İngiltere'ye dönmelerini emreden bir bildiri yayınladı. Ayrıca silahlarını ve gemilerini teslim etmeleri halinde suçlarının affedilmesini teklif etti. Yani İngiltere için savaşan bu insanlar bir anda suçlu olmuşlardı. Ancak hükümet izinli korsanların pek çoğu bu kazançlı işi bırakmayı reddetti ve bağımsız korsan olarak faaliyet göstermeye devam etti. Tahmin edebileceğiniz gibi Jack Ward da onlardan biriydi. Kraliyet Donanması'na ait Lyons Whelp adlı gemisini terk etti ve bazı yoldaşlarıyla birlikte Portsmouth limanından küçük bir barka, yani 3 direkli yelkenli bir gemi çaldı. Adını da hediye anlamına gelen Gift koydu. Onu kaptan olarak seçtiler ve White Adası'na yelken açarak Violet adlı başka bir gemiyi de ele geçirdiler. Ward daha sonra daha fazla zenginlik ve fırsat bulmayı umduğu Akdeniz'e yelken açtı. Violet ve Gift adlı iyi gemisiyle İspanyol ve Hollanda gemilerine saldırarak kısa sürede bölgenin en korkulan korsanlarından biri haline geldi. Richard Bishop, Anthony Johnson, Peter Easton, Simon Dunsker gibi diğer ünlü korsanlarla da güçlerini birleştirdi. Ward, ana vatanı olan İngiltere'deki bazı yazarlar tarafından bir lider ve kahraman olarak görülüyordu. Hatta onu konu alan birkaç tiyatro oyunu bile kaleme alındı. Övüldüğü konu ise kendisinin kralın ateşkes bildirisine baş kaldırmasıydı. Ward'un bu ünü eninde sonunda İspanya'nın rakibi ve Doğu Akdeniz'in hakimi olan Osmanlı İmparatorluğu'na da ulaştı. Osmanlılar Ward'un cesaretine ve becerisine hayran kaldılar ve onu düşmanlarına karşı potansiyel bir müttefik olarak gördüler. Sadakati ve hizmeti karşılığında ona koruma ve destek teklif ettiler. 1605 yılında Ward, bir Osmanlı eyaleti ve korsanlar için bir sığınak olan Cezayir'e yelken açtı. Ganimetlerini satmayı ve mürettebatı için daha fazla adam toplamayı umuyordu. Ancak yerel yetkililer tarafından hoş karşılanmadı ve bazı adamlarını tutukladılar. Bunun nedeni Cezayir'in birkaç ay önce başka bir İngiliz korsan olan Richard Gifford tarafından saldırıya uğramış olmasıydı. Ward daha sonra Fars'ta bir liman kenti olan Seyli'ye yelken açtı ve burada diğer İngiliz ve Hollandalı korsanlarla bir araya geldi. Ayrıca Osmanlı bayrağı altında faaliyet gösteren korsanlar olan bazı Müslümanlarla da karşılaştı. Bu korsanlar çoğunlukla Hristiyanlıktan dönmüş, İslam'ı benimsemiş ve Osmanlı donanmasına katılmış kişilerdi. Korsanlar Ward'a Müslüman olmanın ve Osmanlı Sultanı'na hizmet etmenin faydalarını anlattılar. İngiltere'de sahip olduğundan daha fazla özgürlük, zenginlik ve saygı göreceğini söylediler. Ayrıca misilleme ya da ceza korkusu olmadan istediği Hristiyan gemisine baskın yapabileceğini de söylediler. Teklif Ward'un ilgisini çekmişti ama inancını ve kimliğini terk etmeye henüz hazır değildi. Bir başka Osmanlı vilayeti ve önemli bir korsanlık merkezi olan Tunus'a yelken açmaya karar verdi.
Orada Tunus valisi ve Osmanlı donanmasının komutanı Kara Osman Bey yani Utman Bey ile görüştü. Kara Osman Bey, Ward'un ününden ve başarılarından etkilendi. Ona bir anlaşma teklif etti. Ward, Müslüman olur ve Osmanlı tebaası haline gelirse ona Tunus'un ana limanı La Juliette yakınlarında büyük bir toprak parçası verecekti. Ayrıca gemilerini ve adamlarını elinde tutmasına ve Osmanlı bayrağı altında bağımsız bir korsan olarak faaliyet göstermesine izin verecekti. Ward, Kara Osman Bey'in teklifini kabul etti ve 1606'da Müslüman oldu. Adını Yusuf Reis olarak değiştirdi ve yeni bir görünüm ve yaşam tarzı benimsedi. Sarık, cübbe giydi ve sakal bıraktı. Arapça ve Türkçe öğrendi. Günde 5 vakit namaz kıldı ve İslami kurallara uydu. Ward'un din değiştirmesi, mürettebatı ve ana vatanındaki yurttaşları tarafından hoş karşılanmadı. Adamlarının çoğu onu terk edip İngiltere'ye döndü ya da başka korsan mürettebatına katıldı. Bazıları onu bir hain olarak suçlayan bildiriler yayınladı. Onu inancına, kralına ve ulusuna ihanet etmekle suçladılar. Ancak Ward kararından pişmanlık duymadı. Tunus'ta yeni bir ev ve yeni bir amaç bulduğunu hissediyordu. Ayrıca bir İngiliz korsan olarak sahip olduğundan çok daha fazla güç ve prestij kazandığını düşünüyordu. Nitekim gerçekten de öyle oldu. Yeni Osmanlı Amirali Yusuf Reis çok daha güçlü bir şekilde denizlerde varlığını hissettirmeye başlamıştı. Yusuf Reis bir Osmanlı korsanı olarak Akdeniz'de İspanyol ve Hollanda gemilerine baskınlar düzenlemeye devam etti. Ayrıca İtalyan, Fransız, Portekiz, Malta, Venedik, Ceneviz, Papalık devletleri gemilerine de saldırdı. Yüzlerce gemi ve köle olarak sattığı ya da para karşılığı fidye aldığı binlerce tutsak ele geçirdi. Yusuf Reis ayrıca filosunu ve mürettebatını da genişletti. Aralarında Küçük John yani arkadaşı John King'in Rineira e Sodarina yani kendisini finanse eden iki Floransalı bankerin adını verdiği iki büyük kalyonun da bulunduğu birkaç yeni gemi sahibi oldu. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki Türkler, Araplar, Berberiler, Mağribiler, Yunanlılar, Arnavutlar, Yahudiler, Hristiyanlar gibi çeşitli milletlerden ve mezheplerden daha fazla adam topladığı için mürettebatı da eskisinden çok daha genişti. Yusuf Reis, Tunus'un en güçlü korsanlarından ve Kara Osman Bey'in en güvenilir müttefiklerinden biri haline geldi. Osmanlı donanmasına amiral olarak atandı ve kendisine reis unvanı verildi. Ayrıca Tunus'ta zengin bir toprak sahibi ve saygın bir vatandaş oldu. 1622 yılında da hayata gözlerini yumarak bu dop dolu maceraya noktayı koymuş oldu. Her ne kadar Jack Ward'un en çok kabul gören hikayesi bu olsa da bazı kaynaklara göre Jack Ward'un hayatı bambaşka sonuçlanmıştı. Önceden belirttiğimiz gibi birçok kaynağa göre Ward 1610 civarında Müslüman oldu ve Yusuf Reis adını aldı. Hatta yerel bir kadınla hayatını birleştirdi ve ondan çocukları oldu. 1622'deki ölümüne kadar korsan mürettebatına liderlik etmeye devam etti. Tunus'ta görkemli bir törenle gömülerek hayata veda etti. Ancak diğer bazı kaynaklar Ward'un hiçbir zaman İslam'a geçmediğini ve ölümüne kadar Hristiyan olarak kaldığını iddia ediyorlar. Ayrıca yaşlılıktan ziyade veba ya da alkol zehirlenmesinden öldüğünü öne sürüyorlar. Kaderinin son çeyreği bugüne kadar hala tam olarak resmi bir kaynağa dayandırılarak aydınlatılamadı. Peki Jack Ward ya da Yusuf Reis nasıl bu kurnaz Jack Sparrow'a ilham oldu? Jack Sparrow, Karayip Korsanları serisinden tanıdığımız kadarıyla geçmişinde İngiliz hükümetine bağlı hizmet eden bir korsan değil ya da balıkçılıkta yapmamış. Salazar'ın İntikamı filminden gördüğümüz kadarıyla kendisi gençlik yıllarında da azılı bir korsanmış. Ancak Salazar, İspanyol donanmasına bağlı bir amiral. Jack Ward'un bağımsız bir korsan olduktan sonra İspanyol ve Hollanda donanmalarına bağlı gemileri yağmaladığını hatırlıyoruz. İlk bağlantı da böyle kuruluyor. Zaten Ward da İngiliz hükümeti için çalışan bir denizciyken sürekli Hollanda ve İspanyol donanmaları arasında dalavere yapardı. Jack Sparrow'un sadece kendi çıkarını düşünen kurnaz bir karakter yapısına sahip olması da buradan geliyor. Kendisinin korsanlık zamanlarındaki renkli giyiniş tarzı da Jack Sparrow karakterinin oluşturulmasında büyük rol oynamış. Ayrıca Ward'un kuşlara olan ilgisinden de bahsetmiştik. Jack Sparrow'un soyadı da buradan geliyor. Sparrow, serçe demek. Tabi daha sonra yine Salazar'ın İntikam filminde Sparrow soyadını Jack'in aslında nasıl aldığını görüyoruz. Ancak ilk filmde karakter oluşturulurken esinlenilen taraf yine Jack Ward. Perfect.